Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay burcu Kova olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım yaz aylarında seni neler bekliyor? Çok merak ediyorum. Akacak olan güzel enerjiler nelerdir? Kova burcu arkadaşlarımda çıkacak olan güzel enerjiler nelerdir diyelim. Şöyle bakalım. İlk kart bir düştü arkadaşlar. Alalım. Düşen ilk kartımız. Şimdi Tılsım ikilisi. Sevgili Kova burcu, burada böyle bir acaba hani bir açık mı kapatıyorsun, bir şeyi alıp bir yere mi ekliyorsun, yoksa aynı anda iki şey mi yapıyorsun? Evet, yani konun, gündemin para, direkt anın enerjisi aktı sevgili Kova burcu. Şimdi arkadaşlar, burada para konularıyla ilgili ve kendini değersiz hissetme noktalarıyla ilgili. Dışarıda kaldım, hani o kadar böyle bir emek harcadım, emeklerimin karşılığını bir türlü alamadığım, bazılarınız para kaybetmiş olabilirsiniz. Burada sana kendini değersiz hissettirmiş olabilirler. Yaptığın şey, kişiliğin, karakterin, üslubun ne kadar kaliteli olursa olsun kendini dışarıda yalnız kalmış gibi hissetmiş olabilirsin. Ve burada kariyerle ilgili bir şeylerin istediğin gibi gitmeme işi. Hani burada gerçekten sıkı bir verdiğim mücadele de var. Yani şunu gördüm aslında. Sanki sürekli bir yama kapatma durumları. Hata yaptı, kapattım. Hata yaptılar, kapattım. Eksik var, kapattım. Gedik var, kapattım. Böyle bir durum var. Şimdi burada diyor ki bak, tam bittim dediğin noktasında sevgili Kova burcu. Burada hayatınla ilgili yeni bir başlangıç olacak ve önümüzdeki 7 haftalık süreç senin için çok ama çok önemli olacak. Ama Kova burçlarında şu an bir kararsızlık var arkadaşlar. Bence tüm etkiyi görebilmek için kartların tamamını açalım ve devam edelim. Araba kartı. Bazılarınızda araç alma, araç değiştirme gibi, şunu bir bakalım, öyle mi acaba? Bazılarınızda araç alma, araç değiştirme gibi konular gündeminize gelebilir. Önümüzdeki 7 gün, 7 haftalık süreç ve yengeç dönemi çok önemli olacak senin için sevgili Kova burcu. Çünkü tam da bu dönemde vermen gereken kararı vereceksin. Yurt dışı ile bağlantılı işler, taşınmak, yer değiştirmek, özellikle gündeminde taşıma ve yer değiştirme gibi konuları olan arkadaşlarım varsa, yine denizi olan yerleri çok daha baskınlıkla gösterdi. Yurt dışı ile bağlantılı konular yine çok baskınlık olarak var arkadaşlar. Burada artık özellikle 7 hafta ve 7. ay, yaz aylarına niyet aldık. 7 ay demiyorum tabii ki. 7 hafta ve 7. ay. 7. ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi yengeç dönemi aynı şekilde senin için çok önemli olacak. Artık özellikle o tarihten itibaren böyle bir hareket noktasına geçiş yapacaksın. Hareket, bereket, hayatının kontrolünü eline alma, özellikle kararsız kaldığın noktalarda ve burada sana gelecek olan güzel bir teklif, güzel bir adım, güzel bir üslup, hatta sanatsal bir yaklaşım doğrultusunda yolunu ve yöntemini çiziyor olacaksın. Şimdi şöyle sırayla gidelim bakalım. Kupa ası arkadaşlar, bu şekilde gideceğim. Burada sistem tarafından oldukça desteklisin ve pek çok Kova burcu arkadaşımın bir dileği gerçekleşebilir ve burada arkadaşlar ailevi konulardan bahsediyor. Aileni ilgilendiren pek çok konu. Yani bunlar parasal konular olabilir, ailesiyle birlikte iş yapan arkadaşlarım olabilir aynı şekilde. Miraslı konular yine gündemine oturabilir sevgili Kova burcu. Burada sistem tarafından çok desteklisin ve sen öyle bir adım, öyle bir başlangıç gerçekleştiriyorsun ki hani ailem dediğin ya da aile gibi gördüğün kişilerin de hayatını refaha erdirebilecek güzel bir başlangıç. Pek çoğunuz tabii ki aile kurabilirsiniz. Kendi ailenizi, kendi yuvanızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Burada aileni ilgilendiren konularla ilgili, özellikle sağlık konuları varsa ailende çözülmesi gereken, buralarla ilgili de artık bir şifa ve rahatlama noktalarının hayatına tezahür etmesi var. Ve burada aynı zamanda arkadaşlar kaybedilmiş bir hak var. Yani burada sistem tarafından o kadar çok desteklisin ki kupa ası, yani duygular şelale, istekler şelale, dilekler şelale, hislerin zaten çok yoğun. Burada anaç tarafın çok yüksek olacak. İster hanımefendi ol, ister beyefendi ol. Toparlayıcı tarafın çok yüksek olacak. Topluma hitap etmek, çevreye hitap etmek, evet onlar da benim ailem diyebilmek, birlik bilincine geçme noktasında oldukça yüksek enerjilerde olacaksın. Burada ben seni şifacı, yani sazınla, sözünle, sanatınla, dilinle, icra ettiğin her şeyle, başka
başkalarına şifa verme etkin yüksek olacak. Şifa nedir? Birine söylediğin güzel, sakinleştirici bir söz bile şifadır, değil mi? Bu bile çok güzel bir etkidir. Burada böyle bir etkiden bahsetti. Zaten çok güzel destek altındasın. Özellikle geçtiğimiz 5 ay, 5 haftadır maddi konularla ilgili, kariyer hayatınla ilgili arkadan gelen sesi önemsemeyin arkadaşlar. Geliyor mu bilmiyorum ama maddi konularla ilgili, kariyer konularıyla ilgili bazılarınız gerçekten kendinizi dışarıda kalmış gibi de hissetmiş olabilirsiniz. Yaşam alanlarınızla ilgili kendinizi ve iş hayatınızla ilgili kendinizi dışarıda kalmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Yani işin temasında sen varsın, başlangıç olarak sen varsın fakat sen tükaka gibi dışarıda kalmış gibi bir izlenim oluşmuş olabilir. Fakat buralar şifalanacak. Yani neden şifalanacak? Çünkü burada bir haksızlık var. Sana yapılmış bir haksızlık var. Benim gördüğüm geçiş o şekilde arkadaşlar. Bunun artık bir şifalanması. Hak ettiğim bir şeyin gelmesiyle ilgili bir etkiden bahsetti. Şimdi kılıç onlusu. Bak burada işte bu. İşte bu yani rakiplerin, düşmanların, mücadele verdiğin kişiler sevgili Kova burcu. Önümüzdeki 10 günlük süreç, 10 hafta diyemeyeceğim ama Mayıs ayının 10'una kadar arkadaşlar bel kemik rahatsızlıkları, rakiplerin, düşmanların, seni aşağıya çekmek isteyen kişiler, hava grubu ve ateş grubu kişilere birazcık dikkat etmende fayda var. Fakat bunu söylerken hani burç hiç önemli değil. Tarotta burç hiç önemli değil. Kişi su grubudur ama o an ateş etkisini çalıştırıyordur ve gölge tarafını çalıştırıyordur. Bu taraftan bakmak çok önemli. Şimdi burada ayıklanması gereken bir süreç var yaz aylarına girmeden. Yani Mayıs ayının 10'una kadar olan sürece bir dikkat et bakalım. Burada ani bir bitiş, kavga, gürültü, birileri seni bir çatı, bakın bu enerji gelecek. Bunu arkadaşlar bu yorumlar niye? Bu yüzden işte enerji gelir, güzel enerji de olsa kötü enerji de gelir. Onu bizim değiştirip nasıl kullanacağımız çok önemlidir. Bak bunu diyorum ki bak Mayıs ayının 10'una kadar 5'ine kadar özellikle kavga, gürültü, kıyamet, yalan haber üzerine gelmek isteyebilirler. Kova burcu. Zaten burada hali hazırda bakın 5 vurgusu çok baskın. 5 gün, 5 hafta, 5 aydır mücadele verdiğin konular var zaten. Artı eksi olarak alabilirsin. Yani burada rakipler, birileri ve bir şeyler saçma sapan üzerine gelmek istiyor. Buna karşı lütfen dikkatli ol sevgili Kova burcu. Hiç uyma. Yani burada yapman gereken şey nedir? Hiç uyma. Bakın burada sözel olarak da arkadaşlar. Sözel olarak da enerjisel olarak da seni aşağıya çekmek isteyen kişiler ve durumlar var. Hava grupları ya da hava grubunun yani gölge tarafı diyelim. Dediğim gibi burç hiç önemli değil tarotta. Bu kişilere karşı dikkat et ama burada şöyle bir durum var. Bak ya işte istedikleri şey bu. Hareket edemesin, bulunduğu yerden çıkamasın, işte onu aşağıya çekelim, bir şey yapamasın. Kendisinden bile şüphe etsin gibi etkiler var. Yani bunlar çok yakın tarihler arkadaşlar. Yaz aylarını niyet aldık. Bakın bunları görmemiz çok güzel oldu. Bazı tabii hani başka faktörler de olabilir. Hani bu enerjileri kişi olarak almayın sadece arkadaşlar. Tedbirli olmak çok önemli. Her şeyden önce kendine güvenmen, kendinden şüphe etmemen, yanıltıcı etkilere müsaade etmemen çok önemli. En fazla Mayıs ayının 10'una kadar tedbirli ve dikkatli olmanda fayda var. Ve kemik rahatsızlıkları arkadaşlar, bazılarınızda bel kemik rahatsızlıkları, gözlerle ilgili rahatsızlıklar, konuşamamak, ifade edememek, boğaz alanı 5, tılsım beşlisi, konuşamamak, ifade edememek, bu tarz etkilere de dikkat etmekte fayda var. Şimdi burada korktuğum bir şey var sevgili Kova burcu. Hiç korkma diyorum. Korkma diyorum çünkü burada bir koruma altındasın. Hani yapmış olduğun bir hata yoksa tabii ki korkma. Özellikle hani çok iyilik yaptım. Şimdi bu hata neye göre hata? Yani hata var. Bana göre hata başkasının hakkına girmektir. Bana göre hata başkasının evet hakkına girmektir. Başkasını üzmektir, başkasını hayattan soğutmaktır. Hata budur yani bana göre. Yanlış diyelim ya da hak girmek. Yani buna çok hassas konular da. Hani burada bilinçli olarak diyelim. Evet bilinçli olarak yapmış olduğun kötülük yoksa
Hiç korkmana gerek yok diyor. Burada zaten bir şeyler açığa çıkacak. Kim senin arkandan iş çeviriyor? Kim senin anlatabiliyor muyum? Kim seni aşağıya çekmek istiyor? Bunlar zaten açığa çıkacak. Ve burada diyor ki bak korku asla çalıştırma. Korkularının üzerine git. Her zamanki gibi olayları, durumları sakin, aklı selim bir şekilde götürmeye devam et diyor sevgili Kova burcu. Hemen bir bakalım. Şöyle bir. Arkadaşlar yani sizde bakar mısınız? Ya etrafınızda o kadar çok şey var ki. Hani burada bak birileri seni kandırmak isteyebilir. Mayıs ayının 10'una kadar yine artı eksi olarak alın. 13'üne kadar da alabilirsiniz. Yaz aylarına niyet aldık ama yani kartlar diyor ki bakın dikkat etsin. Ani gelişebilecek olaylara dikkat etsin. Yanılgılara karşı dikkat etsin. Birileri seni manipüle edip seni yanlış yönlendirmek isteyebilir. Buna karşı da dikkat et. Ama burada her şey bak bunlar çok hafif ama bu arada hani doğrudan hayatına gelecek olan bir etki yok. Dikkat etmen anlamında. Ve burada diyor ki bak artık sen bağımlılıklarından kurtuluyorsun. Hapsolduğun alandan dışarı çıkıyorsun. Bağımlılıklarından kurtuluyorsun. Her türlü bağımlılık. Ve burada artık diyor ki bak şimdi kılıç altılısıyla birlikte hayatım dalgalı sulardan sakin sulara doğru geçiş yapacak. Çalışma hayatın yoksa çalışma hayatına başlamak. Hali hazırda çalışma hayatın varsa öğretmenlik yapmak, eğitmenlik yapmak, mesleğini tanıtmak, duyurmak, çok daha profesyonel bir hale gelmek, kaliteli insanlarla çalışmak, şirket açmak, kendi işini kurmak, aziz kartı yani burada bir öğretici, bilge haline geliyorsun ve burada sende çok güzel bir yükseliş var ve bu yükseliş yenilikçi bir yükseliş olacak. Yenilenerek yenilikçi bir yükseliş olacak arkadaşlar. Bir kart daha alalım buradan. Yani burada ne var biliyor musun? Hani o pasif enerjiler yani seni aşağıya çekmek isteyen pasif enerjilerin aşağıya inmesi var. Hani birilerine bir haddini bildiriyorsun açıkçası. İnancın çok önemli olacak. İşine inanmak, kendine inanmak, sisteme inanmak, Rabbine inanmak sevgili Kova burcu. Ve diyor ki bak burada değnek beşlisi, değnek yedilisi yani burada birebir o mücadele ettiğin kişileri bel altına alıyorsun. Zaten pasif bir enerji bu. Pek çoğunuz için bu sadece kendi bağımlılıklarınız da olabilir. Bağımlılıkları, takıntıları olan arkadaşlarım varsa, korkuları, kaygıları olan arkadaşlarım varsa bunların üzerine gitmeniz çok önemli olacak dedi. Ve para altılısı şöyle bir bakalım. Aşıklar. Yani Kova burcu arkadaşlar kovaları bakın. Kova burcu şöyle söyleyeyim. Burada çok güzel bir yükseliş var ama nasıl bir şey biliyor musun? Yani böyle ektiğin, biçtiğin ne varsa bunları fazla fazla alacaksın. Geçmişte kime ne iyilik yaptıysan bakın bir de 6 arkadaşlar aşıklar kartı 6 serisi. 6 serisi kupa altılısı burada yok ama kupa altılısını da alabiliriz. Yine 6 serisinden de gidebiliriz tabii ki. Burada bak geçmişte kime ne iyilik yaptıysan bunların karşılığını tek tek görmenin zamanı geldi diyor. Kovalar. Kovalar da kolay kolay kimseyi yıkmaz, hiçbir şeyi de yerin dibine sokmaz yani arkadaşlar. Kovaların da çok farklı güzellikleri vardır. Burada da bak hak ettiğin bir şey sana geliyor. Kime ne iyilik yaptıysan, neye ne kadar emek harcadıysan bunlar sana tek tek geliyor sevgili Kova burcu. Çok güzel kapattık arkadaşlar yani aşıklar kartının da gelmesi inanılmaz güzel. Aşk hayatının renklenmesi, hobilerin, yeteneklerin, işine aşık olmak, hayatına aşık olmak bu çok güzel. Almak vermektir. Alan el, veren el. Verdikçe alacaksın. Geçmişte de ne verdiysen bunların da karşılığını alacaksın sevgili Kova burcu. Çok güzel kapattık arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şimdi şöyle bir bakalım Kova burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Kırılganlık uçurumu, yaraların kanar, duygularını zayıflatır, sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayır. Birazcık zamana ve dinlenmeye ihtiyacın var. Altılı vadelerde özellikle şimdi kılıç altılısı, evet altı vurgusu çok baskın, kılıç altılısı da vardı. Tılsım altılısı, aşıklar yine 6 serisi full geldi zaten. Küçük bir tatil mesela 6. ay küçük bir tatil yapabilirsin. Bu da sana çok iyi gelecektir. Ve şifa çemberi. Bak başkalarına da o kadar iyi geleceksin ki Kova burcu. Şimdiyi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişten kurtul diyor. Yani ne yaşandıysa yaşandı bitti gitti oldu bitti gitti hadi daha diyesim geldi. Recep İvedik'in öyle bir repliği vardı ya arkadaşlar.
Bakalım şöyle bir. Şunu alalım ya. İlahi güç. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı yayıyorsun. Zaten burada yayılmak, yaptığın şeylerin yayılması, eylemlerin. Ya ben kovalarda şunu gördüm arkadaşlar. Herkes kendi durumuna ve kendi meslek grubuna göre alsın. Şimdi enerjileri okuyoruz. Hani dediğim gibi enerjileri yakalayıp yakalamamak bizim elimizde. Yani bu uyarıdır. Yani bak böyle bir sıkıntı var, aman dikkat et. Sonra o geçer gider. Nasıl geçirdiğin çok önemli. Tabii bir de işin öğreti kısmı var. O ayrı konu. Yani çok hassas konular arkadaşlar. Burada arkadaşlar kovalara söyleyeceğim şeyi unutmak istemiyorum. Şimdi bakın herkes kendi mesleğine göre alsın. Her yöne büsbütün hizalı bir gök kuşağı yayıyorsun. Yaptığın şey yankı etkisi oluşturacak. Bakın her ne yapıyorsanız. Yani bu yaptığın iş, her şey, yani eylemlerin, söylemlerin, gülümsemek bile, gülümsemenin bile ne kadar güzel etkisi vardır. Bununla alakalı çalışmalar, hani her şey diyorum ya, o yüzden bağladım oraya. Bununla alakalı çalışmalar var ya arkadaşlar, hani ortada hiçbir şey yokken biri kahkaha atıyor. Onu görüyor, gülmeye başlıyor, öteki gülmeye başlıyor. Yayılma etkisi. Yani ne yapıyorsan ki, ben senin güzel şeyler yaptığını görüyorum arkadaşlar. Kova burcu. Burada böyle bir yayılma etkisi var. Güzel, güzel destek altındasın aynı zamanda. Evet, bakalım Kova burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Bir duygulandık arkadaşlar. Üçüncü gözde çakralarla ilgili çalışmalar yapabilirsin. Taşlar kullanabilirsin. Kendine özel taşlar, Kova burcu. Herkesin bireysel olarak farklılık gösterir tabii. Şimdi aile, etrafını sevdiğin insanlarla çevrele ve bunun sana güç vermesine izin ver dedi. Ve ev, bazılarınız ev değiştirebilirsiniz, ev satın alabilirsiniz. Belki yani pek çoğunuz, imkanı olanlar için tabii ki yurt dışında yatırım yapmak da olabilir arkadaşlar. Yurt dışı bağlantıları da çok geldi çünkü. Ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak arkadaşlar, evle ilgili konular, evinin eşyalarını değiştirmek, evinde arındırma uygulamak, bu tarz etkilerden bahsetti. Evin hikayeni anlatır, hayatının temelidir. Evinin daha fazla huzur, sevgi, ışık getirmesi için arındırma uygula diyor sevgili Kova burcu. Tekrar geldin ve diyor ki korkular. Burada korkulardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bakın aradan çektiğim korkular diyor ki her şey, zaten sürekli korku pompalıyorlar bize arkadaşlar. Dünya kurulduğundan beri kötülük hep vardı. Hep vardı. Yani bu gördüğümüz şeyler yeni olan şeyler değil. O yüzden biz devam edelim. İyiliği yaymaya, güzelliği yaymaya, paylaşmaya, doymaya, doyurmaya, birlik olmaya, sevmeye, saymaya. Biz değiştireceğiz bir şeyleri. Yani kimse yapmayacak. O yüzden okey. Şimdi diyor ki her şey ne kadar karanlık görünse de ışık ya çok güzel bu söz ya. Bu söz böyle insanın ruhuna, kalbine dokunan bir söz. Bak ya o kadar bağlantılı ki, hani burada şey demiştik ya, yapmış olduğun küçücük etki çok yayılacak yani. Her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yolunu keşfet. Yani burada zaten seçenekte Allah. Bak burada ne geldi? Zaten burada seçenekler gelecek. Şimdi diyor ki bak, bolluk. Evrenden bolluk, bereket almaya açık ol diyor. Açık ol diyor. Yani gökten başımıza altın yağmayacak arkadaşlar. Fırsatlar gelir, güzel enerjiler gelir. Gelir. Biz değerlendiririz, değerlendirmeyiz. Farkında. Ya bu hani gündelik hayatımızda yaşadığımız olayda da öyle. Bir şey yaşarsın. Bazı insanlar bunu sorgular. Bilge ruhlar, uyanmış ruhlar, kişiler, ne derseniz deyin. Bunu sorgular. Ben bu olayı neden yaşadım? Neden başıma geldi? Öğrenmem gereken şey neydi? Neyi değiştirmem lazım? Neyi geride bırakmam lazım ya da neyi ilerletmem lazım? Bazıları da lak gider mesela. Böyle bir etkiden bahsetti. Bolluk kartıyla kapattık. Çok güzel mesajlar geldi sevgili Kova burcu. Hoş geldin diyorum tekrar. Abone değilsen yeni gelen arkadaşlarım için abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Kendine çok iyi bak. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal.